Evet, bu sıcak yaz gününde neredeyiz? Gölge bir yerdeyiz. Bugün size ne anlatacağım? Dronlar sıcak havada uçar mı? Bununla alakalı bilgi vereceğim. Bizim elimizde Mini 4 Pro var. Mini 4 Pro sıcakta uçar mı, uçmaz mı? Uçarsa nelere dikkat edilmeli? Bunlar hakkında birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Siz de sıcak havalarda drone uçurmak istiyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Arkadaşlar öncelikle dronlar teknolojik aletler olduğu için sıcak hava dronların hem bataryası için hem pervaneleri hem de sensörler için aşırı derecede önem arz ediyor. Çok yüksek sıcaklıklar böyle hobi dronlar için özellikle de bataryası ve motorları için risk oluşturabilir. Mini 4 Pro'nun çalışma sıcaklığı -10 derece ile +40 derece arasında değişiyor. Tabi bu sıcaklıkların dışında ya da içinde uçurmak da bu dronlar için riskli olabilir. Öncelikle sıcak havada bataryalar ısınabilir arkadaşlar. Havadayken ani kapanma yapabilir. Bir diğer sorun ise motorlarda çok fazla sıcak hava, zaten motorlar dönen bir aksam olduğu için çok fazla sıcak hava motorları aşırı ısındırıp eritebilir arkadaşlar. Çünkü bu plastik bir ürün sonuçta. Erirse ne olur? Pervane düşer, drone'umuz da düşer. Bir diğeri üzerinde bulunan 360 derecelik sensörler. Bu sensörler yoğun güneş ışığı altında sorun yaratabilir. Drone sağlıklı çalışamadığı zaman ne olur? Sensörler kapanırsa ya da bozulursa ya da elektronik aksamında bir sıkıntı olursa engelleri algılamaz ve herhangi bir yere çarpabilir. Biz bunu fark edemeyebiliriz. Bir diğeri drone'un kamerası. Drone'un kamerası da sıcaklıktan etkilenebiliyor. Birincisi görüntü alırken sıcaklık dalgalanması olabilir. İkincisi kamerasının aksamı plastik olduğu için eriyip düşebilir. Tabi elektronik bir cihaz olduğu için aşırı sıcak drone'un kendi iç sistemine de zarar verebilir. Peki sıcak havada drone'u uçurabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi bataryayı aşırı soğutmayacağız ya da aşırı ısıtmayacağız. Bataryayı güneşin altında bırakmayacağız. Ya da soğusun işte havadayken ısınır diye buzdolabına ya da soğuk bir yere koymaya çalışmayacağız. Gölgede tutacağız. Serin bir ortamda tutacağız. İkincisi uçuşu aşırı derecede uzun tutmamamız gerekiyor. Uçuş yapılacak yerde güneş ışığı olmasın. Nasıl yani? Mesela ben uçuş yapacağım. Bunu bir düz zemine koymam lazım. Zemin güneş ışığı altındaysa ben bunu koyduğumda zaten direkt etkilenecektir. Koydum diyelim. Ben bunu düz zemine. Güneş ışığı da vurmaya başladı. Orada 5 dakika duruyor ve ben ayar yapıyorum. Bu drone'un gerçekten bozulmasına sebep olabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Daha gölge bir düz zemin bulup drone'u koyup hemen ardından kaldırıp görüntüyü almamız gerekiyor. Eğer drone'u koyduktan sonra güneş ışığına maruz bırakırsak drone böyle yaz aylarında arabaların tamponları eriyor ya, aynı o şekilde eriyebilir. Elektronik aksamları bozulabilir. Tam kalkarken düşebilir. Çekim yaparken özellikle de yazın böyle hafif rüzgarlı anları seçebiliriz. Mesela şu an ekranda gördüğünüz kameranın önünde ot sallanıyor. Bu ne demek? Burada hafif bir rüzgar var demek. Bu drone için iyi bir şey çünkü hava akışını sağlaması gerekiyor. Eğer çok durgun ve sıcak bir havada, nemli bir havadaysa drone'u da koyduk diyelim bir düz zemine. Zemine de güneş vurmuş. Bu drone'u çok kötü etkiler. Hafif rüzgarlı havada drone uçurmak yazın daha mantıklı. Yani yaz aylarında drone'un performansını artırmak için çekim süresini uzun tutmuyoruz. Arada bir drone'u dinlendirmemiz gerekiyor. Güneşin altında drone'u sabit bırakıp oradan kalkmadan saatlerce ya da dakikalarca orada durmasına izin vermiyoruz. Genelde gölge bir yeri seçiyoruz. Gölge bir yerde drone'u kaldırabiliyoruz. Zaten drone'ları artık elimizde de kaldırabiliriz. İlla bir yere koymamıza gerek yok. Uçmadan önce neyi çekeceğimizi bilmemiz lazım. Kamera ayarlarını optimize etmemiz lazım. Drone'u açtık. Ortamın ışığına göre kamerayı ayarladık. Gerekirse filtre taktık. ND filtreler ya da sirkular polarize filtreler bizim işimizi kolaylaştırır. Ondan sonra neyi çekeceğimizi bilmemiz lazım. Rastgele drone'u bir yere koyup kaldırırsak olmaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcak havalarda drone uçar ama bunlara dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Bunlara dikkat etmezseniz özensiz bir şekilde drone'u tozlu ortamda, sıcak ortamda ya da nemli ortamda, durgun ortamda kaldırırsanız ve limitleri zorlarsanız drone'unuz düşebilir, eriyebilir, elektronik aksamı zarar görebilir. Özellikle de bataryası ve kamerası zarar görebilir. Zaten havada olduğu için bize uyarı vermesi muhtemel ama vermeyebilir. Uyarı vermezse ne olacak? Drone havadayken bir anda irtifa kaybedip düşebilir. Ben daha önce sıcak ve güneşli havalarda drone uçurdum ama bu söylediklerime dikkat ettim. Yani drone'u kaldırırken gölge bir yerden kaldırdım. İndirirken yine gölge bir yere indirdim. En fazla 7-8 dakika drone'u havada tuttum. Tabi şey olarak düşünüyor olabilirsiniz. Ya zaten pervaneleri drone'un işte soğutuyordur drone'u falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Drone'un iç sisteminden hava akışının geçmesi lazım. O yüzden yaz aylarında böyle 7-8 dakika 10 dakika drone'u havada tutarsanız yeterli. Zaten bu drone kendi bataryasıyla ortalama bir 20
20 dakika görüntü çekebiliyor. Ama yaz aylarında özellikle de Haziran'dan sonra Ağustos bitene kadar drone'u çok fazla havada tutmanıza bence gerek yok. Zarar edersiniz. Olan size olur. Sensörleri zarar görürse drone inerken sağa solu görmeyebilir. Ağaca çarpabilir, duvara çarpabilir, elektrik tellerine çarpabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben size bunları öneriyorum. Videoyu beğendiyseniz fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir bilgilendirme videosunda görüşürüz.